Dost dediğin kara günde belli olur. Sağ ol. Sonra da benim sana vereceğim hayırlı bir haber. Cenazesinde koskoca Yeşilçam'dan sadece bir kişi vardı. Yanlış duymadınız. Yüzlerce filmde ünlü isimlerin hayatını kurtaran, omuz omuza çarpışan o adamın tabutuna omuz verecek tek bir eski dostu bile gelmemişti. Peki ekranlarda herkesin tanıdığı o sert bakışlı fedailerin efendisi neden Türkiye'yi bir gecede terk etti? İsviçre'ye gidip de orada gerçekten bir patron mu oldu, yoksa kaçtığı o yoksulluk ve vefasızlık peşini hiç mi bırakmadı? En önemlisi de neden 40 yıl boyunca tek bir kara filmde bile oynamamaya yemin etti? Bugünkü videomuzun konusu Tevfik Şen. İyi seyirler. ...1942 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi Tevfik Şen. Okuma imkanı bulamadı, daha çocuk yaşta hayatın yükünü sırtlanıp çalışmaya başladı. Gençlik yılları hep bir arayışla, ekmek kavgasıyla geçti. İstanbul'a yolu düştüğünde ise cebinde umutları, heybesinde ise bitmek bilmeyen o girişimci ruhu vardı. Ama asıl dönüm noktası Yeşilçam setlerinde işçi olarak çalışmaya başlamasıydı. Kameranın arkasında ter dökerken aslında o büyülü dünyanın bir parçası olmaya çoktan karar vermişti. Uzun boyu, yakışıklılığı ve karakteristik yüz hatlarıyla kısa sürede fark edildi. 1969 yılında Dönüşü Olmayan Yol filmiyle kamera karşısına geçtiğinde kimse onun bu sinema yolculuğunun gerçekten de dönüş olmayan radikal bir kararla biteceğini tahmin edemezdi. Sizce bir oyuncu yılda kaç filmde oynayabilir? Tevfik Şen sadece 1972 yılında tam 40 filmde rol aldı. Cüneyt Arkın'ın arkasındaki o sert adam Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez kabadayısıydı. Battal Gazi Destanı'ndan Tosun Paşa'ya, Sahte Kabadayı'dan Üç Dev Adam'a kadar sayısız yapımda gördük onu. Hele o Üç Dev Adam filmindeki Spider-Man karakteri yok mu? Türk fantastik sinemasının en ilginç işlerinden biri olarak tarihe geçti. Peki bunca şöhrete ve yüzlerce filme rağmen neden bu adamın eline maddi olarak neredeyse hiçbir şey geçmedi? Cüneyt Arkın'ın en az 50 filminde ona silah çekti, tuzak kurdu, dayak yedi. Ama özel hayatında harika bir aile babasıydı. Eşi Sakine Hanım, çocukları Ümit ve Arzu onun her şeyiydi. Sinemada kavgacı olsa da evinde şefkatli bir limandı. 70'lerin ortasında sinema krize girip kaliteli yapımlar yerine hiç ilgisi olmayan türkücülerin şovlarına bırakınca Tevfik Şen bir karar verdi. 1984 yılıydı. Son kez takım elbisesini giydi, kötü adam rolü oynadı ve seti terk etti. Bir oyuncunun en verimli çağında her şeyi elinin tersiyle itmesi için ne yaşaması gerekir? Yeşilçam'ın vefasızlığını görmüştü. Emekçi oyuncuların barakalarda açlık içinde öldüğünü fark etmişti. Onların düştüğü duruma düşmeyeceğim dedi ve ailesini yanına alıp İsviçre'ye, Zürih'e yerleşti. İlk zamanlar kolay olmadı. Lokantalarda çalıştı, marketlerde ter döktü. Ama o girişimci ruhu sayesinde sonunda kendi plak şirketini kurup kendi işinin patronu oldu. Türkiye'de şöhreti vardı ama parası yoktu. İsviçre'de ise onu kimse tanımıyordu ama huzuru ve maddi imkanları vardı. Yeşilçam'ın bu vakur duruşlu, dik başlı evladının anısına gelin, sadece alkış alanları değil, gerçek hayat mücadelesini kazananları da unutmadığımızı beraber gösterelim. Bir beğeniyle ve abone olarak bu onurlu duruşun ortağı olalım. Sinemadan koptuktan sonra 40 yıl boyunca tek bir teklifi bile kabul etmedi. Televizyonda sürekli filmleri dönüyor, yüzü hiç unutulmuyordu ama o yeminini bozmadı. Sonra bir gün o acı haber geldi. 2017 yılının başından beri karaciğer yetmezliğiyle pençeleşiyordu. 1 Ekim 2017 gecesi gurbette son nefesini verdi. Cenazesi doğup büyüdüğü Tarsus'a getirildi. 3 Ekim günü Kaleburcu köyünde toprağa verilirken Yeşilçam'dan sadece Cevdet Arkan oradaydı. Yani zor oluyor. Yani sinema sanatçılar için zor oluyor. Hepimiz işte sırayla tek tek gidiyoruz. Zaten de pek kimse kalmadı sinemada gördüğünüz gibi. Kızı Arzu'nun tabutun başında elini kalbine koyarak babasına gönderdiği selam o gün orada bulunan herkesi ağlattı. Böylece bu dünyadan ve sanat dünyasından iyisiyle kötüsüyle bir Tevfik Şen geçti. Sizler de Tevfik Şen'le ilgili bildiklerinizi, duygu ve düşüncelerinizi yorumlardan paylaşabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşene kadar esen kalın.